Rabbimiz ne buyuruyor? Ne haberler bildiriyor? Ahiretten haberler Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize geliyor. Bunlar en büyük haberler. Kulü ve nebeun azîm. Habibim söyle ki bu çok büyük bir haberdir. Entüm anhum mu'ridûn. Ama siz bundan yüz çevirmişsiniz. Hiç umurunuz oralı olmuyorsunuz. Bu büyük haber ahiretten bahsediyor. Başınıza gelecek mutlaka kaçınılmaz. Önünüzdeki en büyük gerçek. Bunu iyi dinleyin Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in haberlerine dikkat edin. Önem verin. Bak şimdi ahiretten anlatıyor. Onlar cehennemde feryat ediyorlar, imdat bağırıyorlar. Rabbena bizim Rabbimiz ehricna bizi çıkar buradan. Ne olur? Ne'amel salihan. İyi ameller yapacağız. Gayrellezî kunnâ ne'amel. Yaptıklarımızı yapmayacağız. Başka şeyler yapacağız. Yani namaz kılmıyorduk, kılacağız. Oruç tutmuyorduk, tutacağız. Teraviye gitmiyorduk, gideceğiz. İçki içiyorduk, içmeyeceğiz. Kumar oynuyorduk, oynamayacağız. Yaptıklarımızın gayrını yapacağız. Bu sözü verecekler. Rabbim ne cevap buyuruyor? Evelem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera. İçinizden öğüt tutacak, vaaz dinleyecek, ayet hadis dinleyecek ve onlarla amel edecek, etmek isteyene efendim yetecek kadar bir ömür biz vermedik mi? Şimdi Allah-u Teala bir kuluna 30 sene Ramazan orucu tutmayan cennete giremez. Öyle bir şey var mı? Veyahut 20 sene 5 vakit namaz kılmadan kimse cennete giremez. Böyle bir şey var mı? Buluğa erdiğin günden namaz, oruç sana farz olur. Ondan sonra bir sene sonra öldün, bir gün sonra öldün. Yine ebedi cennet var. Çünkü niyetine göre Allah veriyor cenneti. Hiç adama demiyor ki sen 10 sene oruç tutmadın, 5 sene namaz kılmadın buyurmuyor ki. Biz size diyor yetecek kadar ömür vermedik mi? Vaaz dinlemek isteyen, şu sohbetleri dinliyorsun. Bundan amel etmek isteyenin amel edeceği kadar ömür vermedik mi? Ne diyeceksin Allah'a? Kaç sene ömür verdi sana? Yeterli ömür vermedi mi sana? Ya hele ki 60 yaşını geçenler, 60 çok önemli. Men bellegallahu sittine sene Allah kimi diyor 60 yaşına kadar da yaşatırsa e'derahullah. Allah artık ona diyor bir özür dileyecek, mazeret bulacak fırsat vermeyecek diyor. Çünkü 60'a da gelmiş. 40 da önemli. Men belegal erba'in yaşı 40'a gelen velem yaglib hayru şerrahu hayırları şerlerini geçemediyse felledeceğiz ilennar ateşe girmek için cehizini, bohçasını hazırlasın diyor. Ben mesela 45 oldum şimdi. Acaba hayrım şerimden fazla mıdır? Muhasebe yapmak lazım değil mi? Hocam ben daha 35'im, ben daha 5 sene dümdüz giderim. Olmaz. Mübarek 40'a ulaşacağın ne malum? 60'a ulaşacağın ne malum? Ya. Çocuk sabah namazına erkenden gidiyor. Evliya Allah'tan biri de geriden. Evladım ne acele ediyorsun? Dedi namaza yetişeceğim. Daha sana namaz farz olmadı ki. Olsun dedi. Dün benden daha küçük bir çocuk dedi vefat etti dedi. Onun için hazırlıklı olmamız lazım. Böyle çocuklar vardı eskiden. Şimdi öyle büyükler bile yok. Eski çocuklarda böyle akıllar vardı ya. Çocuğun biri yine eski kitaplarda zikrediliyor. Efendim işte ibadetlere çok merak. Dediler yavrum kendi bu kadar yorma daha sen sevabı yazılır tabii. Çocuğun günahı yazılmaz çocukların. Sevapları yazılır. Ama ve lakin yani niye kendini bu kadar yoruyorsun falan. İşte ahiret var, şu var, bu var. Yavrum sana ne bundan? Öyle deme dedi. Bak annem dün koca odunları koydu yakamayınca küçük çıralarla dedi tutuşturdu büyük odunları dedi. Bizi de dedi aradan çıra yapmasınlar. Biraz düşünmek lazım ya. Biraz düşünmek lazım. Ve ca'akumun nezir size uyarıcı gelmedi mi diyor. Yani size vaaz eden, nasihat eden uyarıcı gelmedi mi? Ne diyeceksin? Peygamber gelmedi. Hocalar gelmedi. Şimdi daha beter oldu iş. Niye? Duydunuz. O en iyisi ben dinlemeyeyim de bari mesul olmayayım. Oho! Hepten kulağını tıkatacaksın. Göre göre. Size uyarıcı geldi. Ömür verdik mi? Verdik. Siz ne yaptınız? Fezûkû. Tadın bu azabı. Femâlil zâlimîne min nasîr. Zalimlerin yardımcısı yok Allah'ım. Onun için 4 şey dedim. Mevzuları birbirine ekleyelim. Ömrünü nerede harcadın? An şebâbi fî meblâ. Gençliğini nerede çürüttün? Gençler, ben 40'a kadar devam edeyim diyenler. Nereye devam ediyorsun? Günahlara. Gençliğini nerede çürüttün? Bu soru sorulacak diyor. Cevap vermeyen adım atamaz. Ve an ilmi fî ma'amile bih. İlminle ne amel ettin? Bu kadar bildin, duydun, ettin. Bunları tatbik ettin mi? Ve an mali fî mektesebe. Min mektesebe ve fî menfaka. Mallar nasip etti Allah sana. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Bunların cevabını vermeden Ademoğlunun 2 ayağı yerinden oynayamaz.
Şimdi bu cevapları bir hazırlayalım bakalım. Biz nasıl bunları vereceğiz de ondan sonra inşallah nasip olsun da cennete gideceğiz. Yoksa da mahşerde 50.000 sene böyle bekletileceğiz. Çok zor işimiz. Keşke yaratılmasaydık yani. Keşke ama elimizde bir şey yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Leyte Rabbe Muhammedin lem yahluk Muhammed'e. Bu iş bu kadar ciddi olmasaydı, bu iş bu kadar önemli olmasaydı, keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı der miydi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye ümmetinin derdinde ola? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olaydım, mesul olmayaydım der miydi? Leyteni kuntu kebşe fedebehuni fe ekeluni. Halifelerden bazılarına. Keşke bir koç olsaydım, kesselerdi de beni yeselerdi. Mesul olmasaydım. Bu lafları büyükler söylediler. Peygamberler söylediler. Ya niye? Ahiretin şiddetini, azabın şiddetini bildikleri için şimdiden keşke yaratılmasaydık ama elde bir şey yok. Biz yaratılmış bulunduk. Şimdi artık inşallah rızasını Rabbimizin kazanacağız. İnşallah cennetine gireceğiz. İnşallah azabından beraatımızı şu iftar saatlerinde alacağız. Şu mübarek oruçlar sizi çok kurtaracak inşallah. Çok kurtaracak.